hoş geldiniz. Nasılsın Akıncığım? İyi canım. İlkay'cığım hoş geldin. Selam. Oo, eline sağlık. Burada çok güzel işler Vallahi dönüyor. Evet, şeyler açsınız oluyor. değil mi? Vallahi kurt gibi açım yani. Okey. Benim neden aç olmadığımı Özel aç gördüm. geliyor. O zaman sizin seveceğiniz bir şey yapıyorum şu Bugün an. farklı şeyler yapıyoruz galiba değil mi? Evet, biraz farklı bir şey yapıyoruz açıkçası. Bezelye tozunu kullanarak böyle proteinli Alternatif protein. bir alternatif proteinli bir köfte yapıyorum sizin için. Umarım siz de Sonra seversiniz. neler yapacaksın? Başka? Sonra neler yapacağım? Gene alternatif protein kullandığım bir humus yapacağım. Mutfak türü yani benim için de özellikle bir mutfak türü. Eline sağlık şimdiden. Teşekkür Çok ederim. böyle- Benim de çok sonradan tanıştığım bir aslında mutfak Öyle mi? kültürü. Evet, alternatif proteinleri kullanarak hani ne yapabilirim, nasıl tatlandırabilirim? Çünkü düşündüğümüzde sadece alternatif proteinlerin birçoğu toz ve tatsız, lezzetsiz şeylere dönüşüyor ama onları hani diğer hani proteinlerle nasıl bir araya getirip tatlandırabiliriz diye üzerine çalıştığım bir şey ki arada İlkay'ı arayıp darlayıp mesela hani ona da danışıyorum bununla bu uygun mu, nasıl olabilir şeklinde. Onun için umarım siz de beğenirsiniz. Şu an çünkü kullandığım protein tozunun içerisine mesela havuç koydum. Ne koydum? Sarımsak, soğan, belli yeşillikler ve baharat koyarak yaptığım bir şeydi Aslında bu. normal et köftesinin içeriği biraz var değil mi içinde? Evet, Ama aslında- bir havuç farklı galiba. Evet, havuç var. O da birazcık daha bağlayıcı olsun ve biraz Evet, daha evet. lezzet katsın adına. Bu alternatif proteinde tabii bezelye proteini kullandık. Evet. Sonra bir de işte başka bir şey, bir maya kültürü. Ha evet, bir tane de maya kültürü kullandık aslında. Onu da göstermek isterim ben size. Şuradaydı sanırım o. Ha, teşekkür ederim. Ha, mesela bununla ilgili bence İlkay daha doğru bir bilgilendirme yapabilir bu Konuşuyorsun konuda. da, Evet. Sen bu alanda çalışıyorsun da. Yani ne bu alternatif proteinler? Biz bunlara yabancı mıyız? Bunlar alışık olduğumuz şeyler mi? Neyin alternatifinden bahsediyoruz? Yani aslında konu çok ilginç. Çünkü şöyle, bu işte sürdürülebilir yaşam dinamikleriyle birlikte, iklim kriziyle birlikte falan hayatınıza giren bir kavram aslında bu. Yani biz burada ne yaptık? Normal proteinin başına alternatif getirdiğimizde sanki böyle wow çok ilginç bir şey gibi bekliyoruz bunu ama aslında bunlar protein kaynakları. Bizim her gün yediğimiz gıdalardan çok farklı bir şey de beklememek lazım. Daha doğrusu şöyle, çok fazla sınıfı var, alt sınıfları da var. Bunların bir kısmını hiç bilmiyoruz. Hayatımıza gerçekten yeni girdiler. Ama bir kısmını da çok iyi biliyoruz. Örneğin bitkisel protein kaynakları, alternatif protein kaynakları sınıfı içerisinde yer alıyor ve bildiğiniz işte bezelye, tahıl proteinleri, baklagil proteinleri, işte yağlı tohumların yine protein kaynağı, daha doğrusu protein içerikleri var. Ama tabii ki biz onu direkt sadece bir protein kaynağı olarak tüketmiyoruz. Bu kısmı biliyoruz mesela. Bunun dışında işte bunları biraz daha farklı formlara dönüştürmeye başladık. Protein oranlarını arttırma ihtiyacından dolayı. Bunun içerisinde bezelye proteini var ve aynı zamanda kahverengi pirinçle kombine edilmiş bir ürün bu. Bence çok da güzel bir ürün. Anladığım kadarıyla bunu böyle shake, işte sporcu shake'leri hızlı protein kaynağı olarak tüketebiliyoruz. Tabii ki alternatif proteinler bu kadar değil. Bitkisel proteinlerdeki ama bunun daha işte çok konuşuyorsun. Sultan özür dilerim. Ay çok pardon, ben özür dilerim Hayır. arkadaşlar. Çünkü şu an böyle şey Evet, evet, senin yapman hızlandırılmış lazım, bir doğru. şekilde biraz sohbetinize giriyorum ama... Ben de hoş geldiniz. Ben Hoş geldiniz. Sultan müthiş şeyler yapmışsın. Arkadaşlar şu an önce bir köftemiz var alternatif proteinlerle Bezelye hazır. protein Bezelye köfte. proteinini hazırladığımız bir köfte var açıkçası. Sonrasında gene bir humusumuz var. Onun üzerine de böyle hani hep beraber yapacağımız bir etkinlik planladım aslında. Sandviçler yapabiliriz ve onun içerisine insanlar hani herkes ne koymak isterse isterse. koymak isterse şeklinde bir şey düşünüyorum. Bir de protein barları yaptım. Hani günümüzde şu an hem sporcuların hem de ulaşılabilir ve herkesin evde de yapabileceği basit şeyler olsun istedim aslında. Sadece evde mesela bunu yaparken hani
bir tane blender'a hepsini koyup çektiğim bir aslında köfte. Birçoğunda öyle yapacağım. Hani çok kısa sürede, hani iş arasında bile geldiğinizde hani böyle 15-20 dakikada hem günlük almamız gereken Harika proteini reçeteler. aldığımız hem de basit reçeteler Ama olsun istiyorum. Bu reçeteleri böyle zenginleştirirken aklıma şey geldi. Leyla hatırlar mısın? Biz 3 senedir proje yapıyoruz Evet, birlikte. evet. İlk sene çıktığımız oldu. zaman, tabii markette ulaşılabilir alternatif proteinler arıyoruz. 2 ya da 3 ürün bulabiliyorduk. İşte bezelye proteini, işte badem protein, bir iki de ve soya ürünü. Ama bizim projemizde soya dahil değil, çevresel faktörlerden dolayı. Bugün yeni ürünler de var. Bugün mesela burada Evet, önceki ondan projede- bahsettim geldiğinde. Alışverişte yeni proteinleri görmüşsün. inanılmaz Evet. şaşırdım. Yani bir anda o kadar kıtlık ve yoklukta şimdi hani sayıların arttığı, çeşitlerin arttığını gösteriyoruz. Bu arada mesela mantarlardaki protein değerleri sanırım çiğ haliyle ya da toz haliyle ya da pişirdiğimde değişiyor değil mi? Yani hani bu konuyla ilgili hani çok fazla çünkü bilgi var. Evet. Ya aslında genel olarak hani tüm bitkisel kaynakları, bitkisel protein kaynaklarının tamamında yaş ürüne baktığımızda az önce bezelyede de dediğim gibi hani %5-10 civarlarında bir protein vardır. Ama bunu mesela kurutulmuş mantarlar da satılıyor. Bugün görmüştük Evet. alt katta. Burada var. Kuruttuğumuz zaman bitkilerin çoğu zaten su oranları çok yüksek olduğundan dolayı kurutmayla birlikte otomatik olarak kuru maddeyle birlikte protein değerleri fırlıyor zaten. Bu güzel bir avantaj. Ama bir de şu formlar var. Bunlar biraz daha izolat formları, proteinlerin saflaştırılmış hali. Yani diğer işte karbonhidrat, yağ öğelerinden kurtulmuş hali olduğundan dolayı hem biraz daha protein sindirilebilirliğine yardımcı oluyor, daha biyoyararlılığını artırıyor. Hem de dediğim gibi küçük miktarlarda daha fazla protein elde edebilmiş oluyoruz. Yani Yani bugün yaptığımız bu reçeteler, Sultan'ın yaptığı reçetelerde bitkisel kaynaklı alternatif proteinler. Yani biz bunları konuşuyoruz aşağı yukarı değil mi? evet, evet. Türkiye'de bunun içinde hani Öyle. Bunlar biraz daha yani bunların ilk başta bahsettiğimiz bitkisel kaynaklar, baklagil kaynakları, tahıllar, baklagiller ya da işte bu da aynı şekilde aslında. Yine mikro makro algler bunlar birazdan mikroorganizmalardan türeme Fermente. aslında. Fermente ürünler. Bunun dışında diğer fermente ürünler de var. İşte misolar var, tofular var mesela. Onun gibi biraz daha doğrusu miso öyle. Tofu biraz daha peynir alternatifi gibi. Bu tarz fermente ürünler var. Onun dışında kültür etler var. Yine tek hücre proteinleri var ki bunlar bu biraz daha o sınıfa giriyor aslında mikroorganizmaların fermentasyonda Şu çoğaltılması. değil mi? Evet Besin evet. mayası. Bu ve bildiğimiz bira mayası, Bira ekmek mayası, mayası, aynı şey Saccharomyces cerevisiae. Bunu işte, kontrollü şartlarda çoğaltıyoruz. Sonra bunu işte, hasat ediyorlar, alıyorlar, kurutuyoruz ve bu hale geliyor. Bu kadar. Aslında çok da kompleks böyle karmaşık bir şey yok. Üretim metodu da yok. Ama inanılmaz bir protein kaynağı ve çok da mantıklı aslında düşündüğümüz zaman. Tek bir hücre, tek bir mikrop bunu çoğaltabiliyorum. Ki çoğaltması gerçekten çok basit. Bunları tam olarak nasıl kullanacağımızı bilmiyorum. Yani şu an Furkan bize gösteriyor bunu. Ama mesela şu an çeşitli olarak nasıl reçetelerde kullanılır? Mesela özellikle bu hani buraya gelmeden önce telefonlaştık, bunların hepsini konuştuk aramızda ve bu benim çok ilgimi çekti. Benim küçük bir kızım var, ona da özellikle siz çok önerdiniz. Bunu nasıl kullanabiliyoruz hani normal yemek yaparken besin mayasını? Aslında genel olarak hani bu tarz ürünlerde birazcık şey veriyorlar, öneriler veriyorlar. Mesela bunun üzerinde de vermişler. Genellikle protein tozları, protein izolatları bunu herhangi bir yemeğinizle karıştırabilirsiniz. Karıştırabiliyoruz. Hiç problem yok. Mesela burada makarna, çorba, salata, tencere, güveç yemekleri her şeyi söylemiş. Yani eğer ki biraz daha böyle işte hayvansal kaynaklı proteinlerden uzak duruyorsanız, protein ihtiyacınızı arttırmak istiyorsanız o zaman herhangi bir işte ne bileyim o sırada içtiğiniz bir içeceğinizle karıştırabilirsiniz. Yiyeceklerinize, makarnanıza dediğim gibi herhangi bir yaptığınız yemeğe karıştırarak çok rahat tüketebilirsiniz aslında. Ya da işte Sultan'ın yaptığı gibi bilmiyorum. Evet. Köfteler hazır böyle güzel proteinleri yemek karışımlarının içerisine mixlemek de ekleyebiliriz. önemli. Evet, Nohut şu an- koydum. gördük. Evet. Nohuttan sonra mercimek Evet. unu, mercimek proteini koydum ve şimdi tahin koydum. Mesela bu protein mixleme de bizde önemli bir teknik. Biz proje boyunca anlattık. Şimdi görüyoruz yani deneyim olarak. Neden önemli bu İlkay? Yani neden proteinleri mixliyoruz? Şöyle çünkü alternatif protein kaynakları da biraz bu yüzden çıktı. Hayvansal protein kaynaklarına baktığımız zaman bir proteinin miktarının çok olması önemli değildir. Benim vücudum için ihtiyaç duyduğum tüm amino asit kompozisyona, daha doğrusu esansiyel, elzem
Yani vücudumda üretemediğim amino asit kompozisyonuna sahip olmasını beklerim. Hayvansal ürünlerde işte et ürünleri, süt ürünleri, yumurta bunlar tam protein diye geçer. Sebebi de amino asit, elzem amino asitleri tam olarak içermesinden kaynaklanır. Ama alternatif protein kaynaklarında eksikler var. İşte tek bezelyeyi aldığımda bazı amino asitler eksik kalabiliyor. Bunu neyle tamamlarım? İşte bir yanına tahıl proteini ekleyerek tahıllı bir işte yulaf, buğday, ekmek, tam tahıllı ekmekler, pirinç. Bunlarla tamamlayarak biraz daha o amino asit örüntüsünü tamamlayıp böyle bir beslenme biçimini benimseyebiliyoruz. Yani bizim aslında Türklerde de bu işte az kuru az pilav mesela. Evet. Çok güzel örüntü Evet, tamamlama evet, yani. geleneksel şey. Evet evet, geleneksel olarak biz bu şekilde tüketiyoruz zaten. Mercimek köfte. Gibi mesela. Mercimek Mükemmel bir köfte de, şey. evet, Bayılırım. yani hem mercimeği hem bulguru kombine ediyorsun. Aslında hem tamamlamış oluyorsun. Yani aslında geçmişten beri yaptığımız şeyler. Var, bizim yani. kültürümüzde var ve Türk mutfağı zaten o kadar zengin ki dünyada 3. mutfak ve her şeyi kullanıyoruz biz. Tabii. Dolayısıyla bizde bu kombinasyonlar var. Biz alternatif proteinleri zaten kültürel olarak sürekli işliyoruz. Yemeklerimizde kullanıyoruz. Ama işte alternatif protein deyince bir de bu işte kültür et, alpler, işte tek hücre proteinleri girdiği zaman işte bunlar sanki çok, bunlar yeni evet. Böcekler ya da yeni. Ama bunun işte dediğim gibi o bir kısmını da zaten biliyoruz, çok iyi biliyoruz. Gıda fiyatları sürekli artar. Artar. Dünyada da sürekli bir artış trendi içerisinde. Etin fiyatı da sürekli artıyor. Çünkü gittikçe daha zor ulaşılabilen, daha pahalı bir ürün haline gelebilen bir ürüne dönüşüyor. Çünkü kaynaklarda et üretimini gittikçe zorlayan ve gittikçe daha az verimli hale getiren bir durum var. Çevresel etkiler. Yani bunlarla ilgili bir şey eklemek ister misin bilmiyorum. Öyle zaten aslında hani iklim krizinden sonra o sürdürülebilirlik kavramı terimi de yine aynı şekilde bizim hayatımıza bu şekilde girdi yani. Hani o ne yapacağız işte ileride gıda kaynakları kalmayacak, bunları yerine koymamız gerekiyor, dünya nüfusu patlıyor. İşte bunları bir şekilde yani insanları doyurabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim ne yapabiliriz? Biraz daha çevresel etkileri düşürerek bu gıda üretimlerini yapmamız gerekiyor. Bu ne demek? Şimdi biz bir eti üretebilmek için, kırmızı eti üretebilmek için çok fazla arazi kullanmak zorundayız. Çok fazla su kullanmak zorundayız. Çok fazla enerji harcamak zorundayız. Dün derslerim sırasında bir tane internet sitesi var. O internet sitesi bayılıyorum derste kullanmaya. Öğrencilerin de ilgisini çekiyor daha doğrusu. Burada şöyle bir şey yapmışlar. Half index dediğimiz bir indeks var, yarı indeks. Bu ne demek? Bu bir bilim insanının işte literatürde yayınladığı bir şeyden geliyor. Sonradan geliştirildi tabii ki bu. Bu ne demek? Şu demek, eğer ki bütün ülkeleri, bütün dünyayı tek bir ülkenin beslenme şekliyle besleseydik ne kadar arazi harcamamız gerekir? Burada half indeksi şurada devreye giriyor. Bütün var olan kullanabileceğimiz arazilerin %50'sini geçtiğimiz anda riskli alana geçiyoruz demek oluyor. Burada işte Avrupa ülkeleri ayrı değerlendiriliyor, Amerika ayrı, işte bütün ülkeler ayrı değerlendiriliyor. Bu half indeksi ilk yapıldığında yani ilk makalenin yayınlandığı tarihte Türkiye'nin indeksine baktığımda half indeksi geçiyordu. Yani Türkiye'nin diyetiyle bütün dünyayı besleyebilmek için arazilerin %50'sinden fazlasını kullanmamız gerekiyordu. Ama bu 2016 yılına ait bir veri. Şu ana baktığımızda biz zorunlu sürdürülebilir bir ülkeyiz. Çünkü bunun temel sebebi biz yıllar geçtikçe et alamamaya başladıkça bizim hayvansal ürünlerin boyutu küçüldü. Bunu yemeye Sen buraya koydun ama yiyor Arkadaşlar muyuz? çok az kaldı. Bölmek istemedim Tamam, ama ekmek istedim. Böl. onları sandviç içerisinde kullanırız ve köftenin yanında kullanırız. Böyle ekmek ekmek üstü, üstü. bu ekmek Evet üstü. evet, aynı zamanda ekmek üstü olarak kullanacağız. Güzel Yani bir karışım değil mi? Ne var Böyle bir- bunun içinde? Bunun içerisinde nohut var, haşlanmış nohut var ve mercimek unu var. Mercimek unu da, yani yanlış da söylemek istemem ama bildiğim kadarıyla sanırım kuru hali haşlanmış evet, haline göre muhtemelen, protein evet. dengesi
daha yüksek Kesinlikle. olduğu için. Kesinlikle. Şimdi tek başına sadece mercimek tozuyla ya da unuyla yapsaydım biraz tadı böyle garip olabilirdi. Karıştırarak. Evet, humusu sadece birazcık daha hani protein değerini yükseltmek adına kullandığım bir şey oldu. Atıyorum 200 gram nohut kullanırsam 100 gram da hani mercimek kullandım ki hani birbirlerini dengelesinler ve bir tık daha protein değerini Tahin yükseltsinler. var, yine aynı Tabii ki şekilde. de tahin var içerisinde, zeytinyağı var, sarımsak var ve kimyon var. Aslında limon suyu var. Yani normal yaptığımız humusa bir tık sadece alternatif olarak içerisine toz bir protein eklemiş oldum. O da mercimek tozu. Evet. Eline sağlık. Eline sağlık dediğim evet. Neyini? Ekmek. Evet evet, Wasabi krakerlerin, de. wasabilerin üzerinde falan çok güzel olabilir. Onu yapalım. Şeylerden biri ne biliyor musun? Biz ne kadar etkilik yaparsa Leyla hatırlar. Genellikle şöyle bir direnç vardır insanlarda. Yani bunu böyle bir kabul etmekte şöyle zorlanırlar. Çünkü lezzet meselesi yani. Hani et gelince o gün bayramdır evde ya yani hani böyle mesela Evet, çıktığında öyle çocukluğumuzda da yani böyle kokusuyla başlar zaten Bir bakayım bizim hani hayatım, böyle teşekkür pişmeye başlayınca mutfakta Ben heyecanlanırız. dayanamıyorum, çok var. Estağfurullah lütfen. Biz kendimiz sürüyor muyuz? Sen ona bir reçete yapacak Ben mısın? Galiba ekmek. Ben başladım. O mantarların yanına ne koymuştu Sultan sen? Ya mantarları açıkçası humusun üzerine düşündüm ve şimdi kuru mantarları da ekleyerek bir tık onun da protein değerini yükseltmeyi düşünüyorum. Ekmek üzerlerinin üzerine de olabilir, sandviç içerisine de olabilir. Olur. Hani aslında bu karışımları ya da denemeleri hep birlikte yapmayı çok isterim. Tamam. Çünkü damak tadımıza göre değiştirebiliriz hepimiz farklı farklı Onu şekilde. söylüyorum. En önemli şey burada o damak tadı alışkanlığını değiştirip o ufku açmak mesela. Birlikte Mesela- yapınca ben daha bu konularda şey yapıyorum. Evet. Yani mesela bu sandviç atölyesi hikayesi de oradan çıktı. Yani ne kadar mutfağı kolektif bir şekilde yaparsa daha yeni lezzetleri öyle keşfediyorsun. Ama birlikte. zaten mutfakta Öyle. olmak öyle bir şeydir. Yani sadece birinin yemek yapması orada Evet benim de Birinin de en yardım keyif edilmesi, aldığım geçirmek bir aktivite. öğrenmesi. şeylerden bir tanesi Çok bu. güzel bir şey var. İzmir'e dair bir hikaye. İşte kortejolar var. bilirsiniz, Şöyle meşhur. senin için bir tadım 3-4 yapacağım. Yahudi aile ilk göçtükleri zaman birlikte yaşarlar. Tek bir mutfakları var. 3-4 ailenin. Boyoz mesela buralardan çıkma bir şey. Yani aslında bir paylaşım yemeği olarak çıkan bir Evet. şey. Hep birlikte birkaç çeşitli Aynen. yapayım. bıçağınız varsa bir tane bıçak alın. Hatta şöyle koyabilirim ben. Evet. Böylelikle herkes üzerine mantarları da çıkartacağım şimdi arkadaşlar. Ay çok güzel ya. Mantar tozlarımız gelecek mi? Mantar tozumuz da şimdi gelecek. Bu Şimdi örneğimiz aslında yani alternatif proteinleri mixlediğimiz bir örnek. Karışımı. Bu karışım. Evet, bezelye köfte izolat formu yani İzolat toz formu formu. kullanma. Bundaysa nohut, mercimek ve tahinin bir arada kullanılarak Yani karıştırılması. bunun ne farkı var? Mixlediğimiz yöntem çok bizim bildiğimiz bir yöntem. Yani Tabii. bizim Evet, evet. özellikle Kesinlikle. İşte mercimek köftesi dedim mesela. Mercimek Çok değişik bir şey köftesi değil yani. yani. Kuru Birçok fasulye yapıyoruz. pilav. evet, Aynen. yani birçok sadece Türkiye'yi ele alacak olsak her bölgenin buna uygun çok güzel zaten halihazırda tarifleri var. sana bir tane köfte koydum. Benim için pişip pişmediğini bir kontrol edebilir misin? Ben en azından şunları birazcık daha size Hemen. garnitür hazırlarken Bence dokusun. Evet, evet. ona Evet, şöyle sultanı düşünüyorum. bağlamak Bir tane yoğurt almıştım. Onunla böyle tahinli falan bir sos yapayım diye düşünüyorum ama hani herhangi bir toleransı sıcak. olan ya da herhangi bir şeyiniz var mı diye Yok, sormadan. biraz. Çünkü Toleransı kajulu yok bence. Aha, tamam kajulu bir yoğurtla birlikte bir sos yapmayı planlıyorum. Yani beslenme tamamıyla bir davranış aslında. Ya- Evet. Ve davranış değiştirmek çok kolay bir şey değil. Çünkü bu bir alışkanlık. Evet ya zaten en zor konuştuğumuz, tartıştığımız ve belki de tam cevabını bulamadığımız yer burası. O yüzden hani senin de Aslında şöyle, biraz daha insanlara insanlar sanırım sözlerden değil biraz davranışlardan etkileniyorlar. Ben birazcık o yöntemi deniyorum yani. Mesela birine bir şey kabul ettirmeye çalışmıyorum asla. Ben bunu tercih ediyorum diyorum ve o eylemi gerçekleştiriyorum. Anladım. Örneğin işte ya ben mantar seviyorum, mantar yiyeceğim. İşte onu yemeyeceğim. Bunu söylediğimde niye mantar yiyorsun? O bir merak uyandırıyor zaten ve bunun üstüne konuşmaya başlıyoruz. Bu sefer aslında maruz kalmaya başlıyoruz. Maruz kalmamız gerekiyor. Maruz kaldığımız zaman alışkanlık başlıyor. Şimdi Aynen. biz bunu her gün markette görmeye başladığımızda işler değişecek. İlla ki bunu alacağız. Bir noktada alacağız. Sürdürülebilirlik de önemli. Yani Kesinlikle. üretim ölçeği mesela şimdi bizim gıdamız et endüstrisi üzerine çok yoğunluklu. Eğer bizim üretim ölçeğimiz artarsa
O zaman bunların erişilebilirliği, ekonomik erişilebilirliği de artacak. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela hani Türkiye özelinde normalde işte dışarıda yemek yemeye gidiyorsun. Genellikle hep hayvansal ürüne ulaşım daha kolay. Restoranlar açısından konuşuyorum. Ama mesela son yıllarda hep böyle bir işte falafelciler falan çıktı. Falafel çok yaygınlaştı mesela. Her yerde satılmaya başladı. Neden? Çünkü bu bir tercih. Artık insanlar hep et yemek istemiyor. Fast food kültüründe bir değişiklik yapabilmek. Onları mesela o ürünleri alternatif proteinlerle üretebilmiş ürünler. O da olabilir bu. Ya da işte şu an yaptığımız gibi aslında bak bu bizim çocukluğumuzun şeyi. Biz Aydın'da çocukken hatırlar mısın sen? Bunun üzerine bir süzme yoğurt sürer. Pul biber. Üzerine bir pul biber, bir sumak. Da şu kaşığını Sumak bana her yerde bakarsın. olmazdı. Varsa sumak yani. Onu Varsa evet. gerçekten. Yer geçerdi. Mesela bugün değişiyor, kimlik değişiyor. Şimdi artık ekmek üstü ya da sandviçler, açık sandviçler. Cevahir Ali'nin buradan bir sandviç şey yapmıştık onun atölyesi. Hem böyle, giderek artıyor, sayıları artıyor, çeşitlenmeye başlıyor, daha fazla alanlarda bölünmeye başlıyor. Onunla birlikte, sandviçlerle birlikte biraz bitkisel beslenme de artmaya başlıyor. İşte eskiden sandviç dediğin işte bir tost yaparsın, kaşar, sucuğu koyar geçerdin. Veya İzmir'de biz ona işte kumru veya işte sıcak diğer sandviçler yapardık. Şimdi soğuk sandviçler, içinde daha fazla yeşilliğin olduğu, daha fazla işte farklı protein biçimlerinin de olduğunu görüyoruz. Mesela şimdi biz belki birazdan yapacağız. Bir fermante ürünleri de bir görelim. Mesela bir şey vardı Meltem, bir kaju olacak orada. Miso var. Sürülebilir kaju, bir de Ben miso. gördüm az önce. Evet, bir onları da Tabii ki de Onları kürdan onları da da bir takabiliriz görmüş olalım. onları isterseniz. mesela bunlardan biri hikaye bu. Bu miso. Aslında Japon mutfağından geleneksel bir şey. Yani yeni bir ürün değil bu. Yıllardır yapıyor miso, tofu veya bu da bir fermante ürün. Fermantasyon da Ben şöyle yapabilirim herkes için. üçüncü bir teknik. Hani bahsettik ya karıştırma, Evet. izolat formunu yapma. Diğeri de fermantasyon. Çok eski de bir teknik fermantasyon. Şöyle koyabilir miyim? Tabii ki bakabilirsin. Siz bunu de. yaparken ben bir taraftan bir şu protein barlarıma geçebilir miyim? Yapacağım alternatif. Yok, Bu köfteyle evet, birlikte. bu köfteyle yiyelim diye böyle kajulu bir yoğurdun içerisine birazcık tahin koydum. Onun birazcık Evet, daha aynen. böyle değerini Evet ya, arttırmak tahin için. inanılmaz bir destekçi bu arada. Evet evet kesinlikle. Özellikle o analiz Ya, görüntüsü mesela şu açısından. miso'da yani sandviçte katman pardon. katman yapmak. Miso'da şöyle bir hikaye var. Geleneksel Japon kültüründe bu baklagilleri hem sindirim problemi yaratmışsın çünkü fermante edince şeyi de azalıyor. Sindirilebilirliği de kolaylaşıyor. Hem daha besleyici oluyor, protein miktarı da artıyor. Doğru. Daha doğrusu yani herhalde protein emilimi daha Biyoyararım var. biyoyararım artıyor. O yüzden bu fermantasyon tekniği baklagil lezzetlendirmede Asya geleneksel mutfağında şu an dünyada çok alınmış bir şey. Mesela projemizde de çok bahsettiğimiz bir şey. Çok da mantıklı. Çünkü fermentasyonu biliyoruz biz zaten. Değil mi? Yani mayalanma, işte ekmek mayalıyoruz biz, yoğurt mayalıyoruz. Sürekli mayalanma var bizim hayatımızda. Yani bizim beslenmemizde de var. İşte ara öğünler yapabiliyoruz. Herkes için konuşmuyorum bunu ama bu ara öğünlerde mesela böyle fındık, fıstık, kajular, bademler, yer fıstığı zaten çok güzel bir baktığımızda. Çok iyi protein kaynakları bunlar. Bunların hani tamamı işte bu ürünlere dönüştürmek onların kullanımını arttırıyor aslında. Çünkü çeşitlilik yaratıyorsunuz. Yani ben illa kajuyu kıtır kıtır yemek zorunda değilim. Bu formunu da tüketmek istiyorum. Bu güzel bir zenginlik. Arkadaşlar sizi bölmek istemedim ama bir de böyle bir... Biz böyle biz Bu de badem- yemek istiyoruz her şeyi. Bu badem topları değil mi şimdi? Evet evet bu da badem topları. Ne koydun İçerisine içine? muz koydum, badem koydum, kakao koydum. Çok az bir vanilya ekstratı koydum. Tatlandırmak için birazcık da hurma koyacağım içerisine. Bu arada bu alternatif proteinler tabii sadece şey değil mi? Yani Hı hı, evet evet sandviç için bunların hepsi. Şuna da ben bir tahin mantarlar, karışımı yapacağım baklagiller, sonra. yağlı tohumlar, bitkisel besinler değil. Bunların içinde hayvansal olanlar da var. Tabii ki. Bir göstermek ister misiniz Ethem? Seve seve. Bence öyle yapmayalım. Şurada bir tane kalsın. Protein kaynaklarını biz farklı farklı
proteinleri dedik, fermente ürünler dedik ama burada hep böyle bir bitki baskın gidiyor. Ama bunun dışında işte mikroorganizmalar, evet onlar canlı ama böyle çok hayvan gibi hissetmiyoruz. En çok hayvan gibi hissettiğimiz herhalde yenilebilir böcekler. Ya da kiril gibi biraz daha deniz kabukluları da yine bu kategoriye giriyor. Farklı versiyon. Evet, karides kabukları ailesinden. Yıkamamışsınız. Bunlar ne? Bunlar yenilebilir böcekler. Bu sarı un kurdu, bu sizin projenizde de yine var. Bu ne? Bu cırcır böceği, kriket. Tint tozu. Ben de çok seviyorum. Yazık. Evet, bunlarda da bunlar bir yurt dışındaki arkadaşlarımdan yine bir konferans sırasında aldığım ürünler. Tabii ki Avrupa'da yenilebilir böceklerle 4 böcek türüyle ilgili bir mevzuat var. Gıda olarak tüketimleri yasal. Bunlar ne? İşte çekirge, cırcır böceği, sarı un kurdu ve küçük un kurtları var yine aynı şekilde. Bunların gıda olarak tüketimi yasal şu anda ve bunları farklı ürünlere dönüştürüyorlar. Neye dönüştürüyorlar? Bunlar bu arada sanırım birazcık da hayvansal kökenli oldukları için var olan, hani az önce dedim ya, hayvansal protein kaynakları tam protein olarak geçiyor. Tam proteine yakın en iyi sanırım alternatif protein kaynakları bunlar çünkü hayvansal kökenliler. Burada bunlar örneğin atıştırmalıklar. Bu atıştırmalıkları şöyle tabağa koydum. Gerçekten de hani şu böcek görünümü ilk etapta böyle bir rahatsız edici olabiliyor. Ama ben hani mesela bunları tükettiğimizde ben bunları yedim. Bu mesela tuzlu bir atıştırmalık. Bu sarımsakla işte baharatlandırılmış bir atıştırmalık. Tabii ki isterseniz deneyebilirsiniz. Burada mesela bu davranış biçimini özellikle Türkiye'de yerleştirmek çok kolay bir şey değil ama ben mesela çevremdeki insanlarda hep böyle bir gözlem yapmak istiyorum, denemek istiyorum. Ve tepki şu oluyor genellikle. Şimdi önce gösteriyorum, ağzıma atıyorum, yiyorum. Ya bir tadına bak diyorum, yemek zorunda değilsin, küçük bir parça yiyebilirsin. Sonra küçük parça atıyor, bu tuzlu kraker gibi bir şey diyor. Bir daha atıyor, bir daha atıyor. Ben bunu yerim diyor. Ama şunu yemem diyor. Ama bunu mesela diyor işte bir şeyin içine karıştırırsanız bunu yerim belki diyor. Çünkü bunu yedikten sonra artık bunu yerim demeye başlıyor. Sadece bunu görmek istemiyor. Sadece onu görmesin. Yani şu tadımı yaptıktan sonra o davranış değişiyor mesela. Farklılaşıyor, söylem de farklılaşıyor. Türkiye'de ne durumda? Yani bunlar girer mi? Mesela helal gıda sertifikaları alırlar mı? Ya da işte mevzuatlar düzenlenir mi? Biz bunları görür müyüz Biz Türkiye'deki bunları markette? kesinlikle görürüz. Çünkü şöyle, bu mesela enerji protein bar. Bunların sporcu kategorileri var, işte protein mixleri, tozları var, shake yapabiliyorsunuz. Çünkü özellikle amino asit örüntüsüne bakıldığında sporcu gıdasını çok iyi destekleyebilecek ve sürdürülebilir bir gıda. Çünkü bir işte kırmızı eti üretmek için az önce bahsettiğim bir sürü enerjiyi işte alana harcamak zorundayken ve bir sürü işte çevresel etkiyle boğuşurken küçücük bir odada ben cırcır böceği yetiştirebiliyorum ya da işte mealworm yetiştirebiliyorum. Çünkü işte kasaların içerisinde böyle oldukça yerden tasarruf ederek ve gerçekten de çok az kaynak kullanarak, çok az enerji harcayarak bunları zaten çok rahat üretebiliyorum ve işte diyorum yani bir danayı ben 2 senede yetiştirmem gerekiyor ama işte bir cırcır böceğini 2 ayda yetiştirebiliyorum örneğin gibi. Ve üstelik yem verimleri çok konuşulur bu arada, yem dönüşüm oranları. Yani bir işte hani 1 kilo örneğin dana eti üretmek için ben 10 kilo yem vermem gerekiyor ama buraya 2 kilo yem verdiğim zaman o aynı. Ciddi bir fark var Evet, yani. bu bundan dolayı aslında kazandırıyor. Yani hem ekonomik anlamda, yani tabii ki ekonomik anlamda kazandırabilmesi için endüstriyelleşmesi gerekiyor. O da bir boyutu ama genel olarak şu anda Avrupa'da dediğim gibi mevzuat zaten oturmuş durumda. Türkiye'de de mevzuat gelecek. Şahane. Bir şey soracağım. Sor. Nasıl geçti? Yani çünkü genelde şeflerin hep şey vardır ya, bir yemek hazırladıklarında bir protein seçerler. Balık, et, tavuk, Evet. işte şey. Yani Ben artık burada tamamen aslında alternatif, yani bitkisel proteinler seçerek çalışıyorsun. Sence bir şef olarak hangisi daha kolay, hangisi daha keyifli? Ya ne yeni düşünüyorsun? şeyler, bunları yeni denediğim için açıkçası ben bu alternatif proteinlerle çalışmayı sevdim. Benim için bir defa hani zaman açısından da çok kısa sürüyor. Birçok şey, çünkü hani etle ilgili bir şey çalışıyor olsaydım o etin marinasyonundan tut da işte onu pişirmesi, dinlendirmesi benim için daha meşakkatli bir şey olacaktı o proteini alabilmem için. Ama şu an benim için belli hazır bir şekilde, bu şekilde hem de doğal ve sağlıklı bir şekilde o proteine ulaşabiliyor olmam
çok güzel yani. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Akıl sen az önce şey dedin ya, işte hamburger örneğin, işte onlardan bahsettin, fast food'dan bahsettin. Özellikle bu izolat formlarını her türlü işte et analoğuna ya da et türevine, alternatifine dönüştürebilmek de çok basit. Yani işte Sultan hemen bir köfte yaptı ya da işte bunu bir hamburger köftesi yap ya da başka bir şey yap. Bu da çok basit yani. Bu açıdan kabullendirmek de belki daha kolay olabilir. Evet. Galiba bir tek sandviç kaldı. Evet. onu en Evet, son- Şu ana onu kadar da ne hep diyorsunuz? beraber. Evet, Hep siz beraber kızlar, siz de yani bilin. şu ana kadar denemiş ve yapmış Yemek olduğumuz için çıldırıyorum. Beni konuşturuyorsunuz Ben burada. sandviçimi hatta bak az bir Hemen ekmek sandviçini verirsen- de Şimdi yapacağım. buradaki şeyler yapacağız. Ben sandviçimi Sandviçte, şimdi sandviç bir katman meselesi ya mesela. Evet. Yani ben sandviç Ya çünkü çok ya alışkanlığımız olan bir şey. Herkesin tabii kahveyle götürüyorsun, Ha. okulda yapıyorsun, restorana gidiyorsun. yolda giderken Yani- yiyorsun. Tabii alternatif protein deyince sadece bir mekana gitti sipariş verdiğim bir ürün olmamalı. Çok pratik ulaşım. Ben herkes sandviç Herkes kendi sandviçini kendi mi kendi yapıyor? yapsın. Evet. Ha, öyle. Kişiselleştirebilirsin. Workshop'a mı Evet, geçtik? workshop'a geçtik. Kişiselleştirebilirsin. Tamam. Yani ben 2 protein kaynağı kullanacağım. İsteyen 3 tane protein kaynağı da kullanabilir. Benim Güzel. kullanacağım protein kaynağı önce fermente, miso. Bu ezmeler ve şeyler hani bir alt tabak oluşturuyor, güzel oluyor. Ben evde kendim de sos yaptığım zaman sandviçleri koyuyorum. Onu orta katmanını sebzelerle oluşturacağım. Üst katmanını da tekrar başka şöyle bir şeyle. koyabilir misin senin yaptığın sandviçi? Biraz Tabii. görmek istiyorum. Ben misoyu yani şeyini sürdüm. Sandviçin o yeşillikleri koymak ister misin? Koymak istedim ama birinci şeyim Şu kuru domates. domates. Ha. Evet. Kuru domates şu. Şurada kapariler var Evet, galiba. burada kapari var ve biber var. Ben Diyor. biraz kuru domates kullanacağım. bu kapar için şöyle kaşık verebilirim ben sana istersen. Biraz böyle hani Bu nedir Sultan? Toz Fermante mantar, ikliminde kurumuş fermente edilmiş bir mantar. Hani çünkü piştiğinde protein değeri değişiyor ama kuru haliyle daha yüksek olduğu için onun için hem pişmiş halini hem de pişmemiş haliyle ya bir de şeklinde. kuruttuğunda ve öğüttüğünde daha yoğun alabiliyorsun. Evet. Şimdi hani bu miktarı küçük gramajı Şeye arttırıyor. benziyor Yoksa tadı. çok yemen Bu, gerekiyor sebzeler. Pirinç patlakları var ya böyle. Evet. Evet, yani makinede aslında tamamen baharat haline getirebilirdim onu ama hani birazcık dokusunu görmemiz adına hem de neyi kullandığımızı görmek adına şu an böyle yaptım. Normalde ben kendim makinede tamamen çekip onu toz olarak birçok yemeğin içerisinde kullanabiliyorum. Yani çorba yaparken, şöyle pilav bir şey yaparken. var. Mantar özellikle hayvansal ürünleri çok seven bireylerin hani protein ihtiyacını karşılayabilecek çok güzel bir ürün. Yani böyle ben Çünkü kendime onu tabii. birazcık o lifsi yapısı da o birazcık et tekstürünü o damakta dağılımını Gençler aç. andırıyor ve insanları biraz rahatlatıyor aslında. Rahatlatıyor, kesinlikle öyle. Yani ben mesela üniversitede mantar yemiyordum. Sonradan aşırı tüketmeye başladım. O zaman da arkadaşıma hep şey derdim. Bu ne ya, bitki mi hayvan mı belli değil derdim. Çünkü öyle bir tat, yani öyle bir tat var. daha doğrusu tekstür yapı var. Akıl sen onu bitiremezsin gibi. Ben onu Ben ikiye mi? bölsen sen Ben ne bu yapsan? sandviçi Ben çünkü çıkayım. senin ellerinden bir sandviç yemek isterim Aa, gerçekten. Ben sana kesmez miyim? Şimdi ne var bunun içinde, ben ne yedim de bileyim mi? Miso var, kapari Evet. var, sebzeler közlenmiş Şöyle. biber, kuru domatesler var. Leyla'cığım sana böyle vereyim mi? Kapari Tabakta mı var. vereyim? Bunda kaju var mı? Nasıl olur? Var. Okey. Hakkında bir tatsın ama. Kaju yoğurdu da var. Bir tanesi yani bu üç tane alternatif protein kullanmış oldum. Bir başkasını bezelyeli yapacağım. Güzel olmuştur ama benim elim lezzetlidir. Güzel bu arada ya, bayağı iyi. Akıncı bana da bir tane yaparsan sevinirim. Yaparım. Çünkü sandviç en zor şeyi bile bak. Hiç kullanmadığın evde, hiç yemediğin bir ürünü bile yemenin en iyi taktiklerinden biridir. Nasıl bir sofra oldu sizce? Yani Bence şahane. Sandviç Ben aşırı kurulmuş. mutluyum. Sakın Ben Kızlar, gerçekten mutlu aç musunuz? geldim Bizim ya. yabancı bir sofra mı şu an yediğimiz her şey bana... hem Mesela yeni, benim evimde çok yapılan bir sofra, çok kullanılan Evet. bir sofra. Yani tabii ki de hani çocuklu olan evlerde ev yemekleri, hani o klişe yemekler tabii ki de çok oluyor. Ama hani ben bu böyle oradan buradan soslar, mezeler, işte bitkiler, işte limonlar, bilmem ne, bunlar benim çok kullandığım, yani bana hiç yabancı gelmedi buradaki sofra. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Sen özellikle Sultan yaparken. Yani ben kendi evimde de benim ailemde de açıkçası biz birazcık böyle hep birlikte bir şeyler yapıp böyle yani hepimiz Egeliyiz bir nevi, yani en azından sanırım buradaki diye düşünüyorum. Yani her zaman zeytinyağlılar, mezeler hani ve pratik böyle hemen hızlı bir şekilde tüketilebilecek şeyler her zaman yapıyoruz.
Onun için benim için de çok yabancı bir sofra değil. Sadece hani kullandığım ürünlerin bazı yerlerini değiştirdiğim ürünler olduğu için bu benim adıma farklı olan tek şey. Ama çok da memnunum açıkçası alternatif proteinlerle ilgili bir şeyler deniyor ve üretiyor olmaktan. Bana keyif veriyor bunu yapmak. Küçük bir Son parça. bir şey ne dersin Akın? Son ben sandviç odaklı. Bakın uzun zamandır sesi çıkmıyor, farkında mısınız Hayır, bir de bilmiyorum. yutkunarak zaten böyle mi? Ne diyeyim? Yani dedin ya, davranış değişikliğini böyle sözle yapamazsın. Ama kendin yersin, kendi alışkanlığını pişirirsin, ikram edersin, ne bileyim mutfağına dahil edersin. Arkadaşların ay ne güzel bir şeymiş diye yapar. Biz bunu kendi etkinliklerimizde de görüyoruz. Bence bugün çoklu da görüyoruz. Şu an Mustafa'lar bizi çekiyor bence. Bayıldılar yaptıklarımızda. Sultan yemek yapacak dendi, ben tamam aç geldim, full aç geldim ama bu konu çok önemli. Yani benim mesleğim açısından da önemli ama sadece meslek olarak bakmıyorum. Benim için bu bir yaşam biçimi ve ben gerçekten kendi alışkanlıklarımı değiştiriyorum. Evet, kimseyi asla yargılamam, asla herkes mutlu olduğu şekilde yaşamalı. Bir tane hayatımız var, ben böyle bakıyorum. Evet. Ama ne olursa olsun ben, benim çocuğum yok ama ben sizlerin çocuklarının geleceği için kaygılanıyorum. Bu nedenle bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz, ne demek. İyi ki varız, sağ olun. Evet, iyi ki varsınız. Bu arada Kestik. Beğendin mi sandviçi? Beğendim. Ha, bu arada teşekkür ederim. Evet, tuz bak olmuş. senin elinden yemiş olmak. O biraz misodan kaynaklanıyor. Evet, böyle. arkadaşlar yaptık. Ya Evet, evet, aynen. Senin yaptın. ya ben her şeye bayılıyorum. Şu Gerçekten. senin yaptığın. Evet, bu arada. Emin misin benim yiyeyim? Bence çok güzeldi, keyifliydi açıkçası. Bunları yapayım. Şurada var bir parça. Rezil. Ben böyle saçma bir şey görmedim değil mi? Bu ne ya? Lan yediğim için böyle gelmiş. Güzel bir yiyorlar bunu. Hep yedik ya. Hep. Normalde Ben- bu kadar yağlı bir Ya. biz çalışmıyoruz arkadaşlar. Emin olabilirsiniz.